Herkese merhaba değerli dostlar. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir video çekmiyordum. Bunun da sebebi şu veya bu diyebilirim ama tamamen üşengeçlik. Videomuzun konusu eyaletler. Biliyorsunuz ki Amerika'da 50 tane eyalet var ve bunlardan bir tanesi Wisconsin, ne kadar çoğumuz bilmese de. Wisconsin, Michigan, Iowa, Minnesota ve Illinois'in ortasında yer alan 5.91 nüfuslu bir eyalet. Lakabı Badger State. Neden Badger State? 19. yüzyılda madencilerin açtığı yeraltı barınaklarından geliyor tabii ki bu lakap. Aynı zamanda Swing State olarak geçiyor. Bunun sebebi de Amerikan seçimlerindeki önemi. Yani bazen cumhuriyetçilere, bazen de demokratlara kaydığı için Amerika seçimlerindeki önemi hayli büyük. Wisconsin eğitimde gelişmiş bir yer. Genel eğitim açısından 9, kalite açısından 6, pre-K 12 yani ilkokuldan liseye olan dönemki sıralaması ise 8. Lise mezuniyet ortalaması oldukça yüksek, %93.3 Wisconsin'ın ve bu da eğitimde ne kadar ileride olduğunu gösteriyor bize. Güvenlik ve kalite açısından Wisconsin Amerika ortalamasının %22 altında ve güvenlik açısından Amerika'da 20. sırada. Wisconsin ilk olarak 1848'de Alman göçmenler tarafından kuruldu ve 30. eyalet olarak Amerika'ya katıldı. Halen Alman kültürü Wisconsin'da kendini göstermektedir. Wisconsin'ın en büyük iki tane şehri, birincisi Madison ki başkenti, ikincisi de Milwaukee. Başkent Madison öğrenci şehri olarak biliniyor. Bisiklet dostu yolları, parkları ve kaliteli yaşamıyla aslında Amerika'da birinci sırada diyebilirim. Milwaukee ise daha çok bira kültürü festivalleri ve Harley Davidson'da bilinen bir şehir. Wisconsin'ın tarihi ve sosyal yapısı. Milwaukee şehrinde 1900 ile 1960 yılları arasında 3 tane sosyalist belediye başkanlığı seçilmiş. Yani neredeyse 50 yıllık bir süreç sadece sosyalist belediye başkanları tarafından yürütülmüş ve Wisconsin'ın sosyal reformlara açık bir eyalet olduğunu gösteren bir şey. Aynı zamanda Wisconsin gay halklarını yasadan geçiren ilk eyaletlerden bir tanesi olarak yerini koruyor. Wisconsin tarım eyaleti olarak bilinir. Aynı zamanda Dairyland olarak geçer. Amerika'daki peynir üretiminin %25'i Wisconsin'dan gelir. 500 hatta 600'den fazla peynir çeşidi üretiliyor Wisconsin'da ve 1 milyondan fazla inek nüfus var Wisconsin'da. Wisconsin sadece 2023 yılında tarımdan 4.65 milyar dolar bir gelir elde ediyor. Tabii ki bu yıllara göre değişiyor. Fiyatlar düştüğü zaman kazandığı ücret düşebiliyor. Fiyatlar yüksekse bu ücret daha da yukarı çıkabiliyor. Wisconsin'da ilginç yasalar. Wisconsin'da bir restoranta gittiğiniz zaman siz talep etmedikçe margarinin tereyağı olarak size sunulması, masaya getirilmesi yasak ve cezai yaptırımları mevcut. Daha önce duymadım, bilmiyordum. Araştırırken ben de öğrendim sizin gibi ve çok tuhafıma gitti. Milwaukee şehrinde gece yarısı ile şafak vakti arasında arp çalmak yasak. Evet, yanlış duymadınız. Arp çalmak yasak. Bu da başka bir tuhaf bilgi Wisconsin'la ilgili. Wisconsin ve içki. Wisconsin Amerika'da en çok içki içen eyalet ve birinci sırada. Oranı ise 25.2. Wisconsin'daki insanlar diğer eyaletlerdeki insanlardan 5 kat daha fazla bira içiyor. Ve Wisconsin'daki bar sayısı grocery yani market sayısından 3 kat daha fazla. Wisconsin'daki markalar. Wisconsin'da en çok bilinen 2 tane marka var. Birincisi Harley Davidson, Milwaukee'de doğmuş bir motor markası. Bilmeyen yoktur Harley Davidson'ın ama ben Amerika'ya gelene kadar Wisconsin'dan çıkma olduğunu bilmiyordum. Diğer ikinci büyük marka ise Kohler. Bu daha çok plastik, banyo, tuvalet malzemeleri yapan, daha çok lüks olarak geçen bir marka. Çoğu yerde tuvalette, banyoda, mutfakta Kohler muhakkak görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Doğa ve eğlence olarak Wisconsin. Wisconsin'da en çok bilinen yer Wisconsin Dells. Yani siz Chicago'dan Wisconsin'a gitmek istediğiniz zaman, Illinois yani başka bir eyaletten Wisconsin'a geçmek istediğiniz zaman Madison ya da Milwaukee gibi büyük şehirlerin tabelaları değil de Wisconsin Dells'ın tabelasını görürsünüz. Bunun da sebebi insanların yaz döneminde Wisconsin'a tatil için geldiklerinden kaynaklanır. Wisconsin Dells Amerika'da çok bilinen tanınan bir kasaba. Nüfusu ortalama 3000. Fakat yazın bu nüfus 3 milyona kadar çıkabiliyor. Bunun sebebi de su parkları. Amerika'ya geldiğimde Covid döneminde 2020'de ilk çalıştığım yer burasıydı. Burada ne yapıyordum? Pizza yapıyordum. Kızartma yapıyordum.
Boş saatler kaldığı zaman sırf saat kazanmak için gidip yerden çim falan çekiyorduk. Yani bildiğiniz orada havarilik yapıp para kazanmaya çalışıyorduk bu dönemde. İkinci bir yerde Door County. Door County çırak bahçeleriyle bilinir. Çok tatlı, çok güzel bir yer. Green Bay taraflarında yer alır. Daha önce gittim, gezdim. Amerika'da gidip yaşayabileceğiniz, gezebileceğiniz, tatil yapabileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesidir. Son olarak Lake Geneva diye bir yeri var. Bu Lake Geneva daha çok Chicago tarafına yakın bir yer. Yani Chicago'dan geldiğiniz zaman 1 saat sürüyor. Ama benim yaşadığım yer Wisconsin Dells'ten giderseniz yaklaşık 2,5 saat mi 3 saat falan sürüyordu herhalde. Öyle hatırlıyorum. O yüzden Lake Geneva'ya daha çok Chicago tarafından insanlar geliyor genelde yazın tatil yapmak için. Ve çok tatlı yerlerdir. Wisconsin'da çekilen ünlü filmler. Public Enemies 2009 Johnny Depp'le biliyoruz. Hemen ardından Bridesmaids ve Major League filmleri Wisconsin'da çekilmiştir. Daha fazla film vardı fakat ben herkesin bildiği ünlü olan filmleri sıralamak istedim. Wisconsin'ı olabildiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi biraz daha kişisel orada yaşadığım deneyimleri aktarmak istiyorum Wisconsin'la ilgili. Wisconsin'da yaşayabileceğiniz en güzel şehir bence Madison. Sonra Lake Geneva ve Wisconsin Dells gelebilir. Door County gelebilir fakat bunlar nüfus olarak küçük olduğu için kışın çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yani eğer bir işletmeniz yoksa işsiz kalabilirsiniz. O yüzden Madison yaşayabileceğiniz en güzel şehir. Ve bu sadece Wisconsin'da değil, Amerika'nın genelinde sürekli birinci sırada gösterilen bir şehir. Hem eğitim açısından, kalite açısından, yaşam, refah, güvenlik açısından Amerika'da genelde ilk birde ya da ilk üçte gösterilir. Birçok kayıtta var zaten. Kayıtları göstereceğim size hemen arkadan. Çok muazzam bir şehirdir yaşam için. Yaşam maliyetleri düşük. Verdiğiniz vergiler çok az. Eğitim kalitesi çok yüksek. Yani mutlu olabileceğiniz, köşeye para atabileceğiniz bir yer Wisconsin. Özellikle Madison. Wisconsin'da 80'den fazla eğitim kurumu var ve bunlardan bir tanesi UW-Madison. Dünyada ilk 25'te yer alan bir tane üniversite ve eğitim kalitesi açısından çok sağlam bir üniversitedir. Milwaukee ikinci büyük şehri ama çok tavsiye edebileceğim bir yer değil eğer taşınmak isterseniz. Suç oranı yüksek bir yer. O yüzden çok tavsiye edebileceğim bir şehir değil. Ama Wisconsin'da yaşamak istiyorum derseniz bir Madison, iki Green Bay diyebilirim yaşam için. İkisi de çok temiz şehirler. Yaşam için çok güzel yerler. Onun dışında Wisconsin Dells yazın para kazanabileceğiniz bir yer. Yani 6-7 ay boyunca çok güzel para kazanabileceğiniz bir kasaba. Çünkü turistik bir yer. Su parklarının olduğu bir yer. O yüzden Amerika'daki herkes oraya akın ediyor. Ama kışın çok yapabileceğiniz bir şey yok. Kışın oradan başka bir yere kaymanız gerekebilir. Son zamanlarda Chicago'dan Wisconsin'a bir göç olduğu için göçün sebebi de tabii ki de refah seviyesinin yüksek olması Wisconsin'ın. Yaşam maliyetlerinin az olması, vergilerin az olmasından dolayı Chicago'dan Wisconsin'a yüksek bir göç var. Ve bu şu an Wisconsin'ın güvenli eyalet, güvenli şehir sıralamasını düşürüyor. Çünkü yani oraya taşınan güruh kesim diyeyim çok sağlam ve temiz bir kesim değil. Zaten genelde trafiğe çıktığınız zaman Wisconsin'da Illinois plakası varsa yani Chicago Illinois plakası varsa genelde kötü sürücüdür. Çünkü bunu görebiliyorsunuz. Eğer birisi yanlış bir yerden dönüş yapıyorsa, ışıkta geçiyorsa, stopta durmuyorsa, size yol vermiyorsa ben mesela direkt plakaya bakıyordum. Direkt Chicago çıkıyordu. Tamam diyordum. Öyle bir yer yani Chicago. O yüzden şu an biraz Wisconsin'ın güvenlik ve refah seviyesini düşürüyor diyebilirim. Şöyle bir örnek vereyim. Wisconsin'ın ne kadar temiz bir yer olduğu ile ilgili. Ben araba aldım 2021 yılında. Ben bu arabayı 1,5 sene kullandım. 1,5 senenin sonunda trafikte ve aklıma şu geldi. Korna çalışıyor mu benim kornam? Çünkü daha önce hiç basmadım. 1,5 yıl oldu arabayı alalı ve daha kornaya hiçbir şekilde basmadım. Acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu diye merak ettim ve kornaya bastım. Çalışıyormuş dedim. Çünkü gerek duymuyorsunuz. Öyle bir yer Wisconsin. Wisconsin ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Umarım zevkli bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın.